Evim büyük olduğu için robot süpürgeyle harita çıkartamıyorum. Robot süpürgenin şarjı ne kadar dayanır? Robot süpürgeye dışarıdan yani ev dışında olduğumda kontrol sağlayabilir miyim? Gibi benzer sorularınızı bana gerek Instagram'dan gerek Facebook'tan gerekse yayınlamış olduğum videoların altındaki yorumlardan sorular ilettiniz. Ben de olabildiğince hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalıştım. Fakat yetişemediklerim oldu veya benzer sorular oldu. Bunun dolayısıyla da bu videoyu çekmeyi düşündüm ve o yüzden bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Ben Koray, kanalıma hoş geldiniz. Bu video içeriğinde robot süpürgeler hakkında, daha doğrusu Xiaomi'nin robot süpürgeleri hakkında bana yönelttiğiniz soruların yanıtlarını tek bir videoda birleştirdim ve daha sonrasında bana yönelteceğiniz soruların cevaplarını da bu videoda bulabilmeniz için sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya geçmeden önce hem beni desteklemek için hem de videomu beğendiğinizi göstermek için tabii ki kanalıma abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. İlk sorudan başlıyorum. Notlarımı bu şekilde yine kağıda aldım. Daha önceki bir videomda da yine kağıt üzerinden ilerlemiştim. Şimdi ilk sorudan başlıyorum. Soruların her birini hem burada paylaşacağım. Ayrıca videoları da bu videomu da parça parça yani chapter olarak sizlerle paylaşacağım. Eğer isterseniz açıklamalar bölümünden hangi soruları hazırladığımı bakıp ihtiyacınız olan sorunun olduğu dakikaya da direkt olarak ilerleyebilirsiniz. İlk sorudan şimdi başlıyorum. Süpürgede harita çıkartamıyorum. Evim çok büyük. 200-210 metrekare civarında bir evim var. Ama dolayısıyla standart modda çalıştığı için de süpürgemde haritalandırma işlemini yapamıyorum. Ne yapmam gerekli? Gibi bir soru iletildi bana. Şimdi biliyorsunuz robot süpürgelerin zaten maksimum kapasitede bir süpürme alanı var. Buna göre robot süpürge üretilmiş. Ama robot süpürgenizin evinizde harita çıkartmasını istiyorsanız ve eviniz büyükse sessiz yani uyku modunda çalıştırırsanız robot süpürge minimum derecede enerji harcayacak ve ortalama olarak 2-2,5 saat civarında bir çalışma gücüne sahip olacak. Dolayısıyla da 2 saat bir sürede robot süpürge evinizin tam haritasını çıkartabilir. Ama bunun farklı bir yöntemi de var. Bu demek değil ki evim eğer daha büyükse veya evim buna eşdeğerse robot süpürge harita çıkartamayacak diye bir şey yok. Robot süpürgeyi çalıştırdığınızda isterseniz süper yani ultra modda çalıştırın. Full en güçlü modunda çalıştırın. Robot süpürge belli bir noktada kadar evi haritalandırır. Şarjının bitmesine yakın istasyona geri döner. Ardından şarjı tekrar olduktan sonra tekrardan çıkıp haritalandırma işlemini ve evde gezme işlemine devam edecektir. Yani bir sorun yaşamazsınız. Ama benim size tavsiyem minimum enerji tüketimiyle yani sessiz modda, uyku modunda robot süpürgenizi çalıştırırsanız evinizin haritasını 2 saat gibi bir sürede çıkartabilirsiniz. Yani büyük evlerde söylediğim gibi sessiz uyku modunda robot süpürgeyi çalıştırıp haritayı bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Harita çıkartma işlemi için de şunu unutmayın. Robot süpürgenin şarj istasyonundan çıkıp temizliği kendisi bitirip şarj istasyonuna tekrar kendisi geri dönmesi gerekiyor. Yani siz evi süpürdüğünü düşünüp artık istasyona dönsün diye standa dön tuşuna basarsanız haritalandırma işlemini yarıda bırakacak ve dolayısıyla da haritalandırma işlemini tamamlamadığı için hep harita yarım kalacaktır. Böylelikle bir haritaya ulaşamayacaksınız. O yüzden robot süpürgenizin tam harita çıkartabilmesi için standdayken temizliği başlata basıyorsunuz. Daha sonrasında hiçbir şekilde elinizi sürmüyorsunuz. Süpürge tüm işlemlerini bitirip yuvasına kendisi geri dönüyor. Böylelikle haritalama işlemi ortalama bazen 1 bazen de 3 temizlik sonunda tam olarak çıkmış oluyor. İlk sorunun cevabı bu şekildeydi. İkinci bir yönelttiğiniz soru ise süpürgem şarj istasyonunu bulamıyor. Sorun neden kaynaklı veya ne yapmam gerekir? Şeklinde bunu da benzer şekillerde birçok kişi bana iletti. Cevabım bu soruya şu şekilde olacak. Süpürgenizin şarj istasyonu eğer çevresinde birer metre boşluk yoksa süpürge şarj istasyonunu bulamayabiliyor. Bu birinci kriter. Yani süpürgenizin şarj istasyonunu siz şöyle bir alana koydunuz. Bunun 1 metre yakınında sağında solunda veya önünde bir cisim varsa, engel olacak bir şey varsa robot süpürge şarj istasyonuna ulaşamayabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca robot süpürgenizin şarj istasyonunu çevresinde 1 metre boşluk olacak şekilde yerleştirin. Sadece sırt kısmını bir duvara veya yaslayacağınız yere dayayın. Onun haricinde sağ sol ve ön kısmında birer metre en azından boşluk olsun ki robot süpürge o alanı taradığında veya robot süpürge çıktığı yeri tekrardan bulabilsin. Bunun ikinci bir nedeni ise robot süpürgenizde harita oluşturmazsanız ve robot süpürgenizi elle alıp bir yere bırakırsanız temizliğe buradan başladığı zaman maalesef ki istasyondan çıkmadığı için tekrardan o istasyonu bulamayacaktır.
Yani haritalandırma yapmanız gerekiyor. Veya haritalandırma yapmasanız dahi süpürge istasyondan kendi çıksın ve kendi temizliğini yapsın. Bitirdiği zaman da istasyonuna kendi dönsün. Veya siz istasyona dön dediğinizde çıktığı yer istasyon olduğu için tekrardan gitmiş olduğu yönü geri dönecektir ve dolayısıyla da istasyonu bulacaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu sorunun cevabı da bu şekildeydi. Bir diğer soru, robot süpürge koltukların altına giriyor mu? Şimdi bu benim bahsedeceğim model ve diğer modellerin tümü için geçerli. Ben Xiaomi'nin Mi Robot Vacuum Mop, yani bu hem paspas hem de süpürme işlemi yapan robot süpürgesini kullanıyorum. Robot süpürgenizin yüksekliğini internetten araştırırsanız, yani belli bir yükseklikleri var. Bunların ortalama yükseklikleri 7 santim ile 12 santim, 11 santim arasında bir yükseklikleri var. Siz evinizdeki eşyaların yüksekliğine göre de robot süpürge seçimi yaparsanız dolayısıyla robot süpürgeniz bütün koltukların veya engellerin hemen hemen tamamının altına girecektir. Ama sizin kullanmış olduğunuz robot süpürgenin yüksekliği 8 santim ama koltuklarınızın alçaklığı 8 santimden daha düşükse, yani 7 santim civarındaysa dolayısıyla robot süpürge oraya yüksekliğinden dolayı giremeyecektir ve orada bir süpürme işlemi de yapamaz. Bir diğer yöneltmiş olduğunuz soru, süpürge haritamı çıkarttı ama haritada bazı odaları birleştirmiş ve tek oda olarak göstermiş. Bunun sebebi ne diye sormuşsunuz. Bunun da bir tane cevabı, daha doğrusu birden fazla cevabı var ama ben tek çözümünü size söyleyeyim. Robot süpürgeyi evinize dikey bir biçimde konumlandırın. Yani eviniz şu şekilde ise evinizin giriş kapısı buradan ve odalar da bu şekilde dikdörtgen bir şekilde uzunlamasını sıralandıysa siz de robot süpürgenizin şarj istasyonunun sırtını evin dik kısmına doğru vererek konumlandırın. Dolayısıyla bu kapıların girişi de bu dik kısma paralel değil de dikey olarak bakacak olursa robot süpürge o alanlara girerken oraların kapı olduğunu algılayacak ve her bir kapı boşluğunu da ayrı bir oda olarak konumlandıracaktır. Şayet böyle konumlandırmazsa odalarınızın girişlerine bir ufak engel yapabilirsiniz. Kapı eşiklerine ufak engeller yapabilirsiniz. Engelden kastım şu: kapı girişini daraltın birazcık daha. Ekstra nasıl bir şey kullanırsanız artık kapı girişlerini daralttığınızda robot süpürge oranın kapı olduğunu anlayacak ve dolayısıyla orayı da ayrı bir oda olarak konumlandıracaktır. Bir diğer yönlendirmiş olduğunuz soruda robot süpürgede harita çıkartırken süpürgeyi odalara tek tek dolaştıracak mıyız? Böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten böyle bir şey yaptığınızda harita çıkartılması maalesef ki mümkün değil. Robot süpürge ilk baştaki soruda da söylediğim gibi harita çıkartması için şarj standından kendisi çıkacak ve temizlik işlemini bitirdiğinde siz standa dön tuşuna basmadan kendisi şarj standına dönecek. Ancak böylelikle harita çıkartma işlemi yapabilir. Yani siz robot süpürgeyi buradan kaldırıp yan odaya koyarsanız robot süpürge orayı temizleyecek. Kapı açıksa da oradan çıkıp devam edecek. Ve şarj standı da orada olmadığı için robot süpürge bir haritalama işlemi yapmayacak. Sadece bulunduğu, yani koyduğunuz alanın temizlemesini yapacaktır. Böyle bir haritalandırma şekli maalesef ki mümkün değil. Bir diğer soru, robot süpürgeyi ev dışında olduğumda uzaktan kontrol edebilir miyim? Evet, robot süpürgeyi sadece ev içerisinde olduğunuzda kontrol etmiyorsunuz tabii ki. Akıllı süpürge olmasının bir diğer avantajı da bu. Siz robot süpürgenizi evin ağına, yani internet ağına bağlayacak olursanız ve tabii ki cep telefonunuzda robot süpürgeye ait uygulama var ise, yani Xiaomi'nin Mi Home uygulaması var ise robot süpürgeyi dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınız var iken kullanabiliyorsunuz. Yani robot süpürgeniz evde internet ağına bağlı ve internet de aktif olarak çalışıyorsa robot süpürgenizin çalıştır tuşuna bastığınız anda robot süpürge çalışmaya başlayacaktır. Yani uzaktan erişime açık bir cihaz bu. Ayrıca robot süpürgelerin ses ile kontrolünü sağlayan da bir video ekledim ben. Ses ile nasıl kontrol edildiğini öğrenmek istiyorsanız sağ üst köşeye bir video ekliyorum. Onu da kontrol edip nasıl ses ile kontrol edildiğini de görebilirsiniz. Bir diğer sormuş olduğunuz soru ise robot süpürgenizin şarjı ne kadar dayanıyor? Benim kullanmış olduğum model Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop. Paspas yapan robot süpürge. Bunun şarjı en düşük sessiz, yani uyku modunda kullandığımda 2 saat 10 dakika, belki bazen daha da üstü sürelerde çalışabilir ama evimin büyüklüğü buna yetmiyor. Robot süpürgenin de şarjı bitmiyor. Maksimum en güçlü modunda çekişi ayarladığımda da ortalama olarak 1 saat gibi bir sürede bütün pilini tüketiyor ve dolayısıyla temizliği de bitiremezse şarj istasyonuna dönüp tekrardan şarj olduğunda çıkıp tekrardan süpürme işlemine devam ediyor. Ama bu her modelde aynı şekilde değil. Bunda dikkat etmeniz gereken şey robot süpürgenin batarya kapasitesi ve robot süpürgenin çekmiş olduğu enerji.
Bunu bir başka robot süpürge için de videolarda veya internette araştırırsanız ortalama batarya ömrünün, ortalama çalışma süresinin kaç olduğunu gösterecektir size. Ortalama kullanım süresini size en düşük modda söylerler. Robot süpürgelerde genellikle 120 dakika, 150 dakika gibi süreler yazar. Bu süreler robot süpürgenin en düşük emiş gücünde çalıştığında çalıştığı süredir. Bir diğer yöneltmiş olduğunuz soruda robot süpürgeyi harita çıkartmadan kullanabilir miyim? Tabii ki robot süpürgeye harita çıkartmak zorunda değilsiniz. İsterseniz robot süpürgeyi buradan başlatıp bu alanı temizletebilirsiniz veya robot süpürgeyi temizlemesini istediğiniz yere alıp el ile de götürebilirsiniz. Herhangi bir haritalama işlemine lüzum görmüyorsanız böyle de bir şey yapabilirsiniz. Ama bu tamamıyla açıkçası hamallık olacak. Yani robot süpürgenin amacı siz bırakın o da kendi kendine ya da siz bir alan seçin o da kendi kendine süpürsün işlemi olacaktır. Haritalandırma işlemini yapamıyorsanız veya nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız haritalandırma işleminin nasıl yapıldığını anlatan bir videomu da sağ üst köşeye ekliyorum. Nasıl haritalandırma yapıldığını oradan inceleyip kontrol edebilirsiniz. Bir diğer soru, halı varken mop özelliği kullanılabilir mi? Halı varken mop'u kullanabilirsiniz ama bu tamamıyla gereksiz bir işlem olacaktır. Çünkü halıların üzerinde tozlar, tüyler olduğu için mop'un ıslak yüzeyini gereksiz biçimde kurutacak ve halınızın da ıslanmasına sebep olacaktır. Sağlıklı bir süpürme yani paspaslama işlemi olmaz bu. Halının üzerindeki tozlar veya halının dip kısmına yapışmış olan materyaller eğer mop'a yapışacak olursa bu sefer temiz olan yüzeylerinize de bunu bulaştırma ihtimali var. Onun haricinde de zaten mop halıların üzerinde kullanılan bir şey değil. Moplama yapacağınız zaman mümkün mertebe halılarınızı kaldırın. Robot süpürgeyi çalıştırın ve moplama işlemini hem süpürme hem de mop olarak birlikte yapsın. Yani halının üzerinde mop kullanmaya açıkçası gerek yok. Bir diğer soru, süpürge ve mop ayrı modlarda çalışıyor mu? Kullanmış olduğum robot süpürgede hem süpürme hem de mop ortak tek bir özellikte çalışıyor. Mop'u çıkartırsanız sadece süpürme işlemi yapıyor. Mop'u takarsanız da ön taraftan süpürüp arkasından da moplama işlemini yapıyor. Yani ikisi bir özellikte. Bunun su kademe ayarları var. Robot süpürgenizin emiş gücü ayarları var. Yani ikisini bir arada kullanıyorsunuz. İkisini bir arada kullanmanızın sizin için bir dezavantaj olacağını düşünmeyin. Çünkü zaten ön taraftan süpürge tozu, pisliği içine çekecek. Arkasından da paspaslayıp geçecek. Sadece burada tek sorun olan kısım şu, halıları kaldırmanız gerekiyor. Bir diğer soru da evim dubleks, bu robot süpürgede 2 kat için ayrı ayrı haritalamayı nasıl yapacağım? Şimdi 2 tane ayrı harita kaydetme özelliği her robot süpürgede yok. Şu an Xiaomi'nin Mi Robot Vacuum Mop robot süpürgesini kullanıyorum. Bunda sadece bir harita kaydetme seçeneğiniz bulunmakta. Onda da maalesef ki sadece ana kullandığınız katın haritasını çıkartabiliyorsunuz. Bir üst katınız içinde veya ters dubleksiniz var ise ters dubleks içinde robot süpürgenizi el ile oraya götürüp orada çalıştırıp temizliği o şekilde başlatmanız gerekiyor. Alt kat için çıkartmış olduğunuz haritayı siz robot süpürgeyi üst kata bıraktığınızda kaybetmiyorsunuz. Bundan herhangi bir şüpheniz olmasın. Yani robot süpürgeyi bir kısmı haritalandırıp ikinci katı haritalandırmadan temizlemeniz gerekiyor. Sadece bu model için. Bir üst modellerinde ya da daha üst modellerde birden fazla harita kaydetme seçeneği bulunuyor. Onları da farklı modellerden alarak tecrübe edebilirsiniz. Ama belirttiğim gibi Mi Robot Vacuum Mop robot süpürgede şu an için sadece bir harita kaydetme seçeneği bulunuyor. Ama ilerleyen dönemlerde muhtemelen Mi Home uygulamasına gelecek yeni bir güncelleme ile 2 harita kaydetme özelliğini de muhtemelen aktif edeceklerdir. Robot süpürgem sürekli olarak turbo modda çalışsa, yani en güçlü emiş modunda çalışsa ömrü biter mi? Ya da başına bir şey gelir mi? Ya da bir sorun olur mu? Gibi sorular da iletildi. Robot süpürgeyi olarak söylemeyeyim de bir cihazı sürekli olarak maksimum performansla çalıştırmanız pek tabii ki bunun ömrünü belli bir ölçüde kısaltacaktır. Yani sürekli olarak turbo modda robot süpürgeyle çalıştırmanız pek tabii ki bunun da ömrünü kısaltacak. Ve normalde şu an tamamıyla süreyi kafamdan atıyorum. 1 yıl kullanım ömrü var ise bu turbo modda çalıştırdığınızda, yani sürekli olarak turbo modda çalıştırdığınızda belki birkaç ay ömrünü kısaltabilir. Ya bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bunlar da bir makine, bunların da içerisinde bir motor var. Bu motorların da bir ömrü bulunmakta. Bir diğer soru da robot süpürgelere takmış olduğumuz paspas sürekli olarak üzerinde kalsa bir sorun olur mu? Yani bu su haznesi ve paspas sürekli olarak takılı kalsa ve şarj istasyonuna çıksa bir sorun olur mu diye belirtmişsiniz. Bu soruya da vereceğim cevabı aslında satıcılara da soracak olursanız size şöyle bir yanıt veriyorlar.
robot süpürgenin paspas üzerindeyken bozulma ihtimali var ve böyle bozulduğu takdirde de robot süpürge garanti kapsamı dışında oluyor. Yani buna dikkat edin. Robot süpürgeniz temizliğini yaptıktan sonra paspaslama işlemi bittiğinde şarj istasyonuna döner dönmez siz o su haznesini mopla birlikte çıkartın ve şarj istasyonunda o şekilde kalmamasına özen gösterin. Çünkü olası bir durumda maalesef ki garanti kapsamı dışında kalacağını açık bir şekilde söylüyorlar. Bir diğer soru, yedek parçaları nereden temin edebilirim? Biliyorsunuz bu robot süpürgenin üzerinde, yani içinde kullandığımız ana fırça, yan fırça ve HEPA filtrenin bir kullanım ömrü var. Zaten robot süpürgenin uygulama menüsü içerisinde de bunların kullanım ömürlerini takip edebiliyorsunuz. Bunların ömrü dolduğunda internet siteleri üzerinden, yani bu alışveriş siteleri üzerinden paketler halinde alabilirsiniz. Yani tek tek almak yerine paket halinde almak çok daha avantajlı oluyor. Şöyle satıyorlar: 2 tane yan fırça, 1 tane ana fırça, yanına 1 ya da 2 tane de HEPA filtre ekleyip gayet uygun fiyatlı olarak satabiliyorlar. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey, satın alacağınız satıcının değerlendirmelerde yüksek puan almış olması. Açıklamaları ve yorumları kesinlikle ve kesinlikle okuyun. Daha sonrasında elinize saçma sapan bir ürün gelmesin. Yöneltmiş olduğunuz bir diğer soru ise bu geçen haftalarda bana geldi. Çünkü daha öncesinde böyle bir sorun yoktu. Daha öncesinde oluşturmuş olduğum harita tek renkti, mavi renkti. Ama şimdi birden fazla renk var. Bunun sebebi ne? Bu Xiaomi robot süpürgeye, yani bizim kullanmış olduğumuz Mi Home, robot süpürge Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop robot süpürgeye bir güncelleme geldi. Bu güncelleme sonrasında artık odaları tek tek isimlendirebiliyoruz. Bunun dolayısıyla da odalar farklı farklı renklere boyanmış oldu. Eğer renklerin birleşik olanları var ise bunları ayırmak için de farklı bir işlem yapılabiliyor. Videonun başında anlattım. O işlemi yapabilirsiniz. Onu yaptığınız takdirde birleşmiş odalar birbirinden ayrılabilir. Eğer öyle de olmazsa farklı yöntemlere başvurabilirsiniz. Bir diğer yönelttiğiniz soru, süpürgen bir tur süpürüyor, ardından bütün evi süpürmesine rağmen ikinci bir turu daha dönüyor. Sebebi ne diye yazdınız birçok kez bunu. Bunu genellikle harita çıkartmadan önce soruyorlar. Onun da sebebi şu: robot süpürgeniz ilk başta evinizin tamamını dolaşıyor. Ardından sadece başlangıç noktasından itibaren evin köşelerini dolaşıyor ve sınırlarını çiziyor. Yani ikinci tur aslında robot süpürgenin sınırlarını çizme turu olmuş oluyor. Bunun vasıtasıyla bir harita çıkartıyor. Ardından harita çıkarttığında da süpürme işlemini yaparken bu bulunduğu odadan temizlemeye başladığında köşelere, yani haritasını daha öncesinde çıkarttığı her noktaya ulaşıyor. Daha sonra evin kalan taraflarına gidiyor ve süpürme işlemini bu şekilde yapıyor. Bazı durumlarda robot süpürge ilk çıkarttığı haritaya uyamadığı için, örnek veriyorum, siz harita üzerinde şu kısmı daha öncesinde boş bırakmıştınız ama şimdi burada bir sehpa var. Robot süpürge oraya giremezse tüm ev temizliği bittiğinde tekrardan gelip orayı bir yokluyor. Acaba burada hala o engel var mı yok mu diye. Bu engel varsa haritayı güncelleştiriyor ve burada bir engel olduğunda haritaya ekliyor. Robot süpürgemin şarjı %15'in altına düştü. Şarj istasyonuna döndü. Tekrardan şarj olduktan sonra tekrardan harekete geçti. Neden böyle bir şey yaptı? Ben başlat komutunu vermemiştim dedi bir arkadaş. Bunun da sebebi şu: evin temizliğini tamamlayamamıştır. Şarjı %15'in altına düştüğünde otomatik olarak şarj olmak için istasyona döner ve şarjı %80'in üzerine çıktığında tekrardan kaldığı yerden temizliğe devam etmek için harekete geçer. Yani sizden tekrardan bir komut beklemez. Yarım bıraktığı işi tamamlamak için tekrardan çalışır ve işlem bittiğinde de tekrardan şarj olmak için istasyonuna döner. Yani bu şarj azaldığında tekrar şarj olup hareket etmesinin sebebi tamamıyla bu. Bir diğer yöneltilen ve aslında gerçekten güzel olan bir soru: robot süpürgelerden bir evde 2 tane kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabiliyorsunuz. Şöyle gerçekleşiyor: Mi Home uygulamasına tanıtmış olduğunuz süpürgeyi ikinci bir süpürgede tanıtacağınız zaman aynı şekilde tanıtıyorsunuz. Sadece konumlandırma işlemini farklı yapabilirsiniz. Yani ilk tanıtmış olduğunuz süpürgeyi, atıyorum, mutfağa tanıttınız. İkinci tanıttığınız süpürgeyi yemek odası, yatak odası, oturma odası veya hangi ABC odalarından birine tanıtarak evinizde 2, 3, 4, 5 tane süpürge kullanabiliyorsunuz. Bunun herhangi bir sınırı yok. Mi Home uygulamasına almış olduğunuz süpürgeleri tanıttığınız sürece bu şekilde kullanımı olabilir. Ayrıca bunların daha verimli bir biçimde kullanımı da var. Onun için de Xiaomi'nin Home Gateway cihazı var. Bundan alırsanız robot süpürgeler hem birbiriyle de iletişim halinde olup birbirlerinin alanına girmeden de temizlik yapabiliyor. Bunu da daha sonraki videolarda kendi evime kuracağım güvenlik sistemiyle birlikte sizlere anlatıyor olacağım.
Sormuş olduğunuz bir diğer soru ise haritalama işlemi yapmayıp robot süpürgeyi odalara kendim götürüp bıraksam temizlik yapmasında bir sorun yaşanır mı? Çünkü odalarımın arasında robot süpürgenin aşabileceği yüksekliğin daha üstünde bir engel var. Eşikler bulunmakta. Bu yüzden de kullanamıyorum demiş. Evet, herhangi bir haritalandırma yapma zorunluluğunuz yok. Bu şekilde robot süpürgeyi alıp o odaya da bırakabilirsiniz. Süpürme işlemini o şekilde de yapacaktır. Ama benim tavsiyem, eğer böyle bir sorun var ise, haritalama işlemi de yapamıyorsa, evinizde bunu efektif olarak kullanamayacağınız için ben normal elle kontrol edilebilir bir süpürge almanız taraftarı olurum. Veya farklı markaların farklı modelleri var. Daha yüksek engelleri aşabilen. O modellerden bir tanesini satın alırsanız evinizde sorunsuz bir biçimde kullanabilirsiniz. Ama bu modellerin ücretleri de gerçekten yüksek. 10.000 liraların üstünde rakamlardan bahsediyorum. Şayet bunlardan birini almayı düşünür ve bütçeniz de buna uygun olursa almanızı tavsiye ederim. Ama onlarla ilgili bir link paylaşmayacağım. Lütfen internetten kendinizin araştırmasını rica ediyorum. Ayrıca robot süpürgeler arasında hangisini tercih etmeliyim ile ilgili de birçok soru sordunuz. Bununla ilgili ben birkaç tane video çektim. Çekmeye devam edeceğim. Belli bütçe aralıklarına göre de robot süpürge karşılaştırma videoları yapacağım. Pek tabii ki ben bu videoları çektiğimde şu süpürgeyi alın, bunu almayın şeklinde bir yorum yapma şansım bulunmuyor. Çünkü bu firmaları karalamak olmuş olur. Ben direkt olarak size robot süpürgeler arasındaki farkları, özellik bakımından, fiyat bakımından ve kullanış bakımından farklarını ileteceğim. Siz tabii ki kendiniz karar verip hangisini almak istediğinize de kendiniz karar veriyor olacaksınız. Bu robot süpürgeleri karşılaştırmış olduğum videoları da sağ üst köşeye ekliyorum. Dilerseniz oradan kontrol edip belirli periyotlarla 2 haftada bir yükleyeceğim robot süpürge karşılaştırma videolarına da göz atabilirsiniz. Robot süpürgelerle ilgili bana sorduğunuz sorulara verdiğim yanıtlar videom bu şekildeydi. Benzer ya da farklı sorularınız olacak olursa isterseniz yorumlardan, isterseniz de Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.